Merhaba. Bugün seninle Kürt edebiyatının en önemli eserlerinden birini, destansı aşk öyküsü Memuzin'i konuşacağız. Merhaba. Evet, Meuzi'nin gerçekten de üzerinde durulması gereken çok katmanlı bir eser. Elimizdeki kaynaklara baktığımızda işte Wikipedia notları var, çeşitli analizler var. Bunlar hem hikayenin kendisine hem de yazarına odaklanıyor. Bizim de amacımız sadece bu trajik aşkı anlamak değil. Yani 17. yüzyılda Ahmedihani neden 15. yüzyılda yaşandığı düşünülen bu olayı alıp çok daha farklı bir boyuta taşımış. Eserin kültürel önemi nedir? Biraz bunlara yakından bakacağız. Kesinlikle. Çünkü bu hani ilk bakışta belki bir Romeo ve Juliet gibi duruyor ama aslında çok daha fazlası. İçinde toplumsal yapı var, kader var, ilahi aşk var, hatta siyasi bazı özlemler bile var. Evet, evet. Hani'nin kalemi gerçekten farklı bir derinlik katmış. Aynen öyle. Yani bir aşktan çok daha ötesini fısıldıyor bize. Peki, hikayenin başlangıcına gidelim. Her şey Nevruz'da başlıyor sanırım, Bahar Bayramı'nda. Doğru. Cizre Bey'i Mir Zeynüddin'in kız kardeşi Zin ile divan katibinin oğlu Memo yani Mem orada karşılaşıyorlar. Ve çok ilginç bir detay var. Senin kaynaklarında da geçiyordu sanırım. Kılık değiştirme meselesi. Mem kız kılığına, Zin erkek kılığına girmiş. Evet, bu çok çarpıcı bir detay. İlk görüşte birbirlerine aşık oluyorlar ve hatta o kadar heyecanlanıyorlar ki bayılıyorlar. Evet. Ve bayıldıklarında da parmaklarındaki yüzüklerini değiştiriyorlar. İsimleri yazılıymış yüzüklerde. Ne kadar kader gibi bir başlangıç değil mi? Kesinlikle. Ama tabii bu masalsı başlangıcın hemen ardından engeller de çıkıyor karşılarına. Nedir o engeller? Birincisi tabii sosyal statü farkı ama daha da önemlisi beyin kapıcısı olan Beko karakteri. Beko. Kaynaklar hep onu şeytanlaştırıyor sanki değil mi? Kıskanç, fitneci, ikiyüzlü, adeta kötülüğün vücut bulmuş hali gibi. Aynen öyle tanımlanıyor. Somutlaşmış kötülük. Memle Z'nin aşkını engellemek için elinden geleni ardına koymuyor. Entrikalar çeviriyor sürekli. Ve maalesef başarılı da oluyor galiba bir noktada. O meşhur satranç oyunu sahnesi var. Evet. Bey ile Mem arasında çok iddialı bir satranç maçı oynanıyor. Beko orada bir hile yapıyor ve Mem oyunu kaybediyor. Kaybedince de aşkını itiraf etmek zorunda mı kalıyor? Aynen öyle. Aşkını itiraf ediyor ve sonuç Mem kendini zindanda buluyor. Of, çok acı. Zindan süreci nasıl peki? Zindan Mem için sadece duvarlar değil, Z'nin hasretine dayanamadığı bir yer oluyor ve maalesef orada hayatını kaybediyor. Peki sonra ne oluyor? Hikaye burada bitmiyor sanırım. Bitmiyor. Mem'in ölüm haberini alınca onun can dostu Taceddin gidip Beko'yu öldürüyor. Bir nevi intikam alıyor. Anladım. Zin ne yapıyor peki? Zin ise Mem'in mezarının başından ayrılamıyor. O kadar üzülüyor ki kısa bir süre sonra o da orada sevdiğinin mezarı başında can veriyor. İnanılmaz trajik bir son. İkisinin yan yana gömüldüğü söyleniyor değil mi? Cizre'de. Evet, Cizre'deki Abdaliye Medresesi'nin bodrumunda mezarlarının yan yana olduğuna inanılıyor. Hatta şöyle bir rivayet de var. Mezarlarının arasından dikenli bir çalı bitmiş. İlginç. Ne isim geliyor bu? İşte Beko'nun kötülüğünü ölümde bile onları ayırmaya çalışan engeli temsil ettiği düşünülüyor. Vay be. Hikayenin gücüne bak. Peki bu güçlü öyküyü bize ulaştıran isim kim? Ahmedihani. Biraz ondan bahsedelim. Kimdir Hani? 1655-1707. Ahmedihani, evet çok önemli bir isim. Sadece bir şair değil, aynı zamanda bir alim, bir düşünür, bir filozof. Ve eserini Kürtçenin Kurmancı lehçesiyle yazıyor. Bu da önemli bir detay sanırım. Çok önemli. Bu eser Kürtçedeki ilk aşk mesnevisi olarak kabul ediliyor. Yani beyitlerle yazılmış uzun anlatısal şiir. Ve bunu 1690-95 yılları arasında yani kendisinden yaklaşık 200 yıl önce yaşanmış bir olaydan ilham alarak kaleme alıyor. Ama senin de başta dediğin gibi amacı sadece bu aşkı anlatmak değil. Daha derin bir niyet var sanki. Kesinlikle var. Eserde tasavvufi öğeler yani İslami mistisizmle ilgili göndermeler, toplumsal eleştiriler, yöneticilere öğütler bunlar çok belirgin. Yani görünürde bir aşk hikayesi ama alt metinde başka şeyler mi işleniyor? Aynen öyle.
Özellikle de Kürtlerin birliği, kendi kaderlerini tayin etme arzusu gibi temalar öne çıkıyor. Hatta çok meşhur bir dizesi var. Germe Habi me Miru Padişah, bir Sadat Dibu Kurdu Kurdistan. Evet, anlamı neydi onun? Yani eğer bizim de bir liderimiz, bir hükümdarımız olsaydı Kürt ve Kürdistan mutlu olurdu gibi bir anlama geliyor. Burada hem ilahi aşka bir gönderme var belki, hem de dünyevi bir birlik, bir huzur özlemi dile getiriliyor. Ne kadar katmanlı bir yapıymış gerçekten. Peki eserin diğer temaları neler? Yani aşk ve kötülük mücadelesi dışında? Tabii ilahi aşk ile dünyevi aşk arasındaki gerilim var. İyi Memzin ile kötü Beko arasındaki o klasik mücadele var. Aşılmaz gibi görünen toplumsal engeller, statü farkları var. Hı hı. Çok dokunaklı bölümler de var değil mi? Mesela Z'nin muma seslenişi. Ey sır ve dinginlik arkadaşım diye başlıyor sanırım. Evet, o çok etkileyici bir bölüm. Ya da aşk ile aklın dengesine vurgu yapan o söz. Akile be evin ne akile. Evine be akil ne evine. Neydi Türkçesi? Aşksız akıl akıl değildir. Akılsız aşk da aşk değildir. Çok düşündürücü. Aynen. İşte bütün bu nedenlerle Memuzim sadece Kürt edebiyatı için değil, genel olarak edebiyat tarihi içinde çok önemli bir eser, Kürt kimliği için bir mihenk taşı adeta. Yani bir hikayeden çok daha fazlası. Bir dilin gücünü, aşkın direncini, özgürlük arzusunu anlatan, nesilden nesile aktarılan kolektif bir hafıza metni gibi. Kesinlikle ve bu gücünü hala koruyor. Bugün bile sinemaya, tiyatroya, dizilere uyarlanıyor olması bunun en güzel kanıtı bence. Evet, gördüğün gibi seçtiğin bu kaynaklar bize Memuzi'nin gerçekten de trajik bir aşk öyküsünün çok ötesinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Derin temaları var, yazıldığı döneme ışık tutuyor ve bir halkın kültürel belleğinde çok özel bir yere sahip. Tam bir başyapıt. O zaman sana ve dinleyenlere son bir düşünce bırakalım. Ehmedek Hani'nin görünüşte basit bir aşk hikayesi anlatırken aslında bu kadar güçlü toplumsal ve siyasi mesajları bu kadar ustalıkla işlemesi. Sence de büyüleyici değil mi? Kesinlikle öyle. Ve bu ölümsüz aşkın, Hani'nin eserindeki o çağrının bugünün dünyasında sence ne gibi yankıları olabilir? Bunu düşünmeye değer bence. Harika bir nokta. Bu derinlemesine yolculukta bize katıldığın için çok teşekkürler.